Merhabalar, Ahşap Tutkusu kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Türkiye'de ahşap hobicilik ile yabancı ülkelerdeki hobicilik arasındaki farkları, Türkiye'deki zorluklardan biraz bahsedeceğim. Ve videonun sonlarına doğru da sizden gelen sorulara ufak ufak cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Eğer YouTube'da ahşap hobi işleriyle alakalı videolar izliyorsanız ve yabancı kanalları takip ediyorsanız gerçekten hani bizlerle aralarında uçurum derecesinde bir fark olduğunu görmüşsünüzdür. Bunların sebeplerine gelin bir göz atalım. Aslında bunun birkaç tane temel nedeni var. Gelin hem bunlara bakalım. Şimdi yabancı derken de biraz Amerika'yı kastedeceğim. Yani Japon ustaları ya da Japon videoları tabii ki hani her türlü videoyu izlemekte fayda var. Ama hani bunu benim tavsiyem biraz belli bir dozda izleyin. Çünkü hani o özellikle Japonları ya da işte çok iyi atölye düzenleri falan izlediğiniz zaman çaresizlik içine düşebilirsiniz. Tükenmişlik sendromu yaşayabilirsiniz. O yüzden dozajı ayarlamakta fayda var değil. Birinci en temel olay ekonomi arkadaşlar. Sonuçta para ne kadar çok varsa bu iş o kadar çok yapabiliyorsunuz. İkincisi zaman. Hobiye ne kadar zaman ayırabileceğinizle alakalı. Yani günde belli bir mesai saat çalışıyoruz. Arkasından kendim için söyleyeyim. Yani benim 5 saat kadar vaktim kalıyor akşamları. Hani bunu çocuğuma ayıracağız, evime ayıracağız, hobiye mi ayıracağız, işte hanıma ayıracağız gibi sıkıntıları yaşıyoruz. Türkiye'de çok daha kısıtlı vaktimiz var. Çok daha kısıtlı para imkanımız var. Ekipman erişimi ve fiyatlar. Amerika'da Home Depot ve Lowe's gibi büyük çaplı satış yerleri varken ve hani bol çeşit ve uygun fiyata bulabiliyorken Türkiye'de işte hani Bauhaus'tu vesaire gibi ithal gelen yani daha pahalı aldığımız mağazalar mevcut. Onların makinelere çeşitlilik anlamında erişimi çok daha kolay. Alan ve atölye imkanları. Amerika'da yatay mimari yaygın olduğu için işte garajdı, bağdı, bahçeydi çok daha fazla atölye kurabilecekleri mekanlar mevcut. Türkiye'de ise apartman hayatı yaygın olduğundan dolayı bu işleri yapacak yer sıkıntısı çok fazla. Hemen burada bir tırnak açalım. Sizden bir soru gelmişti. Atölyeyi ne tip yerlere yapabilirsiniz? Evet, dediğimiz gibi hani tamamen ekonomik olmak üzere depo olabilir. Atıl bir yer olabilir. Teras katınız varsa teras katı olabilir. Bağınız, bahçeniz varsa çok daha güzel olur. Hele ki müstakil evdeyseniz bir garajınız falan varsa yemede yanında yat derim. Şöyle bir alternatif de sunabilirim. Bazı dükkanlar dükkanın belli bir kısmını kullanıyorlar. Bir kısmını kullanmıyorlar. Etrafınızda belki bir ihtimal böyle şeyler çıkabilir. Büyük bir dükkana yan kiracı olarak girmek de bir çözüm olabilir. Ama maalesef Türkiye'de hani zor, sabırlı, inançlı olmak gerekiyor. İstemek gerekiyor her şeyden önce. Hani çözümsüz değil ama çözüme biraz zor ulaşıyorsunuz. Eğitim ve bilgi kaynaklarına bakalım. Amerika'da marangozluk konusunda sayısız kitap olsun, işte online eğitim olsun, YouTube kanalı olsun, müthiş bir yelpaze var. Türkiye'de bu kaynaklar çok kısıtlı ve genelde bireysel çabalarla öğrenilmeye çalışıyor. Yararlandığım kaynaklardan birisinden de bahsedeyim. megep.go.tr. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarımızda öğretmiş olduğu müfredattan da bakıyorum, orada modüller olsun, işte ders işleyişi olsun, güzel şeyleri yakalayabiliyoruz. Ya da do it yourself dediğimiz kültür Amerika'da 19. yüzyıldan itibaren gelişmeye başlamış olan bu kültür hani günümüzde artık uçak seviyesinde. Biz bu hobi kültürünü daha geç edindiğimiz için şu an emekleme dönemindeyiz diyebilirim arkadaşlar. Yani yabancılar daha çok kendin yap modellerini tercih ederken bizde genelde işte usta, marangoz o tip şeyler tercih ediliyor. Neden? Ucuz iş gücüyüz. Eğer işletme olarak yapmak istiyorsanız Türkiye'de işte vergisiydi, şu suydu, bu suydu, bir sürü hukuki engele takılırken diğer tarafta destek alıyorsunuz. Yani bizde sürekli küçük büyümeye çalışan kişileri boğazlamaya çalışan maalesef bir sistem var dostlar. Bir de workspace konusundan bahsetmek istiyorum. Yabancılarda makerspace olsun, coworking gibi atölyeler olsun. Bunların gelişmişliği, yani işte geçmişi daha köklü olduğu için gelişmişliği haliyle daha fazla. Şimdi köken daha erken oluşunca bu tip paylaşımlı atölyelere erişim imkanı daha fazla oluyor yabancılarda. Bizde paylaşımlı atölye yok mu? Var bu ama çok sınırlı sayıda ve imkan olarak biraz zorlayıcı. Ve özellikle de hani bu mevzuda çocuklar daha ön plana alıyor. İşte bilmem ne koleji, bilmem ne okulu, hep özel şeylerde. Ufak ama genelde hani robotik atölyeler üzerine, yani ahşap üzerine çok fazla yok ama yine de olduğunu bilin. Yani bu konuya mesela belediyelerin de bence bir el atması gerekir. Ankara'da mesela Beltek diye ta 99'lu yıllarda hani bu işin temeli atılmıştı.
Daha sonrasında canlandı. Hani güzel bir organizasyonda hala devam ediyor ama hani son kayıtlarda herhalde ahşapla alakalı bir şey yok. Genelde çizim falan üzerine verilen kurslar mevcut. Moraliniz bozuldu mu biraz? Bozulmasın arkadaşlar. Bunlar üstesinden gelinebilecek şeyler. Dediğim gibi hani bir emekleme dönemindeyiz. Biraz geriden geliyoruz. Evet, bu doğru. Ama hani bunlar daha iyi hale nasıl getirilebilir? Kendi fikirlerimi biraz anlatayım size. Şimdi bir önceki videoda da biraz değindik ama küçük bir alanda yakalıyor olsanız arkadaşlar bir tezgah, bir dikme, dolap, bir iki ufak takım bu işe başlayabilmek için çok güzel bir fırsat. Küçük alanları çok güzel değerlendirmek gerekiyor. Evde nasıl hobi atölyesi yapılabilir? Bunu anlatan bir videom da var. Yani bir dolapla bile bir şeylere başlanabiliyor arkadaşlar. Yani bir oda olsun, bir balkon köşesi olsun, bir yerden başlamanız gerekiyor. Topluluk oluşturma arkadaşlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var hesabı. Türkiye'de ahşap işçiliğine meraklı olan kişiler için işte forumlar oluşturulabilir. Ortak atölye oluşturabilir. Bakın burada belediyeler çok önemli bir rol oynayabilir. Sosyal medya grupları oluşturulabilir. Facebook'ta mesela var birkaç tane böyle ama hani artık onların çoğu da şeye dönmüş. Böyle hani işte makine paylaşıyor, altına hemen yazıyor. Kaç para? Fiyatı nedir? Abi dur yani bir incele bir şey ya. Hemen yani bizde şey var ya böyle hani işte aldın sattın vereyim yapayım bilmem hemen paraya dönüştürmeye çalışma işi. İşte maalesef yani ekonomi en temel en başta gereksinimine ihtiyaç duyduğumuz şey. Türkiye'de marangozluk ya da ahşap işleriyle ilgilenenler için ortak atölyeler oluşturulmalı. Bu özellikle yeni başlayanlar için hem takım alma maliyetini düşürecektir hem de öğrenme hızını çok yükseltecektir. Yani bizim emeklemeden yürümeye, kalkmaya geçmemiz için bence en önemli şey bu workspace arkadaşlar. Eğitim ve bilgi paylaşımı. Daha fazla Türkçe içerik üretmek, online kurslar açabilmek, ahşap işçiliği ile alakalı etkinlikler düzenleyebilmektir. Bu hobiyi gelire dönüştürmek. Bu ne olabilir? İşte Etsy olabilir, Instagram olabilir. Yani bu tip hobi ürünlerini bu platformlar üzerinden satışa çıkartarak ek gelir de elde edebilirsiniz. Bunların olması için işte az önce bahsettik. Yani bir tezgah, bir dolap, küçük bir yeri çevirmekle işe başlayacağız. Hemen aşırı derecede büyütmeye çalışmadan temel ekipmanlarla ne yapmak istediğine karar vererek öncelikle basit aletler kullanarak bir şeyler çıkarmaya çalışın. Ucuz malzemeye biraz bakacağız. Yani ben işim gereği yani birçok mobilya atölyesine girip çıkıyorum özellikle koltukçulara falan. Hani orada gerçekten sobalarda yakılan falan bir ton güzel malzeme çıkabiliyor. Yani hani istiyorum biraz bazen yüzsüzlük yapıp onlar da hani şey yapıyorlar. Verebiliyorlar. Yani atık malzemeleri bile ufak tefek değerlendirebiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi hani daha önceden de bahsettik. Yani işte arabayla mesela bir yere gidiyorum. Eğer bir çöp tenekesinin yanından geçiyorsam bir gözüm mutlaka o tarafa doğru kayıyor arkadaşlar. Hani ben çöplerden ne malzemeler buldum. Hani bir sürü de şey üretmişliğimiz olmuştur. Artı palet tahtaları hani bir şekilde elinize ama temizine bakın. Yani bakın bazıları böyle çimento kalıntısı oluyor, bir şey toprak kalıntısı oluyor falan. Hani makinalara da aşırı zarar verebiliyor. Palet tahtaları değerlendirilmesi gereken bir şey ama temiz olanları yani palet tahta her şeyi değil de paletten çıkartacağım diye de düşünmeyin. Temiz olanlar kesinlikle kullanılabilir oluyor. Eğer bu dediklerimi hani yapabilirseniz siz de bu emekleme sürecinin içine girmiş olacaksınız ve bir şeyler üretmenin hazzını tatmış olacaksınız arkadaşlar. Evet, özetle Türkiye şartlarında kolay değil. Tabii ki hani yabancı videoları takip etmeyelim demiyorum. Yabancıları da takip edelim. Ama hani biz bizeyiz arkadaşlar. Yabancıları çok fazla izlerseniz tükenilmişlik sendromuna girebiliyorsunuz gerçekten. Hani ben bir süre çok izledim. Yani böyle cidden böyle çok sıkıntılı. Yani bizim yaptığımız ne falan oluyorsun böyle. Sadece o durumda da ne pozisyonuna geçiyorsun? Seyirci pozisyonuna geçiyorsun. Sadece izliyorsun. Başka hiçbir şey yapamıyorsun abi. Adam bir tane vida sıkacak 180 çeşit anahtarı var ya. Yani hani bu şey değil yani adamların imkanı o seviyede arkadaşlar. Şunu demeye çalışıyorum. Hani bu videoları izleyin. Türkçe videoları izleyin. Ama işin biraz da ucundan tutmaya başlamaya çalışın. Yoksa hani tamamen tüketici pozisyonuna geçiyoruz onları da izleyerek. Bunu dediğim gibi belli bir dozajda almaya çalışın benim tavsiyem. Yoksa tabii ki hani hepsi takdir edilecek kanallar. Hepsi çok çok ileride olan kanallar. Ama hani Türkçe yayın yapan ya da Türkiye'den yayın yapan kanalları da ihmal etmeyin dostlar. Bir önceki videoda işte 12 yıllık ahşap atölye hikayesini anlatmıştım. Ya çok güzel yorumlar geldi. Valla gerçekten sağ olun, var olun. Çok acayip mutluluk verdi mesajlarınız. Yani insanı nasıl motive ediyormuş
bu bir önceki videoda hani ufak bir kırılma noktası oluşturdu diyebilirim. Tekrardan teşekkürler yorumlarınız için. Şimdi bazı sorulara videoyla yanıt vermek gerekiyor. Birkaç tane soruyu not aldım defterime. İşte şunu yapabilir misin? Bunun videosunu çekebilir misin? Ya da bir soru oluyor. Videoyla anlatmak gerekiyor. Bunun için şunu da yapabiliriz dostlar. Yani mesela haftada bir video yayınlamaya çalışacağım. Haftada 2'ye bunu çıkartabiliriz. Yani mesela hafta içi sizden gelen soruların basit anlatımları olacak. Tabii ki bakın bir amatör gözüyle hani ben bu soruları yanıtlayacağım. Bir profesyonel olarak değil. Onu da söyleyeyim. Böyle bir şey yapabiliriz. Yani bu konudaki düşüncelerinizi hani yorumlara da yazabilirsiniz. Böyle bir şey deneyebiliriz. Yani başarılı da olabilir. Yani sizin için faydalı olabilir. Başarılı da olabilir. Olmayabilir. Olmazsa kesebiliriz. Durum size bağlı diyelim. Bunu en azından bu videoda bir deneyelim. Birkaç tane soru var, yanıtlamaya çalışalım videomuzda. Biraz kahve içeyim, birazdan geliyorum. Aslında bu fikrin ortaya çıkışı da daha önceydi. Yani işte o 1,5-2 yıl önce çektiğim atölye nasıl kurulur, atölyede kullandığım ekipmanları anlattığım videoda yurt dışından olan bir Türk arkadaşımız şey dedi, pet şişe dedi. Abi ya böyle soru mu olur ya? Pet şişeyi anlatmadın dedi, işte nereye işiyorsun gibi. Abi git kamyonculara sor ya. Ondan sonra tuvalet falan anlattık ya başka videolarda. Neyse bu fikir oradan çıktı. Şimdi aslında bu videonun oluşumu da o arkadaşın sayesinde oldu. Çünkü yorumunda şöyle bir şeyden bahsetti. İşte hani yabancı videoları izle, işte İngilizcen varsa takip et. Evet şükür var ama altyazılı izlemek daha da faydalı oluyor. Sağ olsun çoğu videoda yorum atıyor ama hani ben şeyi tam çözemedim. Ya seviyor mu, dövüyor mu onu anlayamadım. Bir de onu belirtiver bari izliyorsan aşağıya. Evet şimdi geçelim diğer sorularla bir deneme çekimi yapmış olalım. Bakalım ne çıkacak. Bir arkadaşımız işte maket yaptığından bahsetmiş. 4'e 4 kesitinde, 3'e 3 kesitinde ya da 2 mm 2 mm kesitinde çıtalar kesilebiliyor mu diye sordu. Evet kesilebiliyor bizim makinalarda. Ama böyle çok ufak işler için Proxon denen bir marka var. Böyle el kadar makinalarda işte şerit testleri olsun, tezgah testleri olsun ufak tefek mini minik işler yapmak için kullanılan bir marka. Hemen bir kendi testleremde 3'e 3 bir kesit keserek de bu örneği vermiş olayım. Makinamı 3 mm'ye ayarladım. Bundaki sıkıntı şu. Parçamı geçirdim. En son itme işleminde çok dikkatli olmam gerekiyor. Bir de siperin içine kaçmaması gerekiyor. Böyle minik kesimlerde koruma kapağını değiştirmemiz gerekebilir. Hatta o koruma kapağıyla ilgili Selçuk Ay'ın çok güzel bir videosu var. Onu da tavsiye ederim arkadaşlar. Şimdi bunu geçireceğim. En son şu kısımdan tutup çekeceğim arkadaşlar. Ya da şöyle ben de 3 mm değil de 5 mm'lik geçirdiğim için bir itme çubuğunu kullanabiliriz. Bunun adı kickback'ti ama hani parça çok küçük olduğu için şimdi bu noktada bıraktım. Orası da kırıldı zaten. Şimdi şöyle diyelim. Çok ufacık da olsa 3 milimetre, 3 milimetre kesitinde çok minik bir çıta kesmiş olduk. Yani kesebiliyor mu? Kesebiliyor arkadaşlar. Ama dikkatli olmamız gerekiyor. O çok net. Şimdi güzel sorulardan birisi keşke almasaydım dediğin aletler var mı? Evet var. Tabii ki var. Yani bu hani pişmanlık olarak değil ama performansını düşük bulduğum vesaire makineler var. Bu tam bir video konusu aslında. Yani bu videoyu başka bir şeyde, bu soruyu başka bir tam video olarak yayınlayayım. Kısaca ve cevap verebileceğim bir soru değil. Bir başka soru ise mutfak dolaplarını tanıtır mısınız? İşte mutfak dolaplarında kullanılan vidalar nelerdir? Şimdi vidalarla alakalı videoyu detaylı bir video çekmiştim. Vidalarla alakalı videoyu listemden bulabilirsiniz. Bu bir. İkincisi
18 mm, 18 mm sunta plakaları olduğu için 3 santimlik ya da en fazla 3,5 santimlik vidalar kullanılır bir birleştirmede. Rafları 90 derece birleştirirken 4-5 santimetrelik ahşap vidaları kullanılır. Dolap çeşitlerine gelince envai çeşit dolap var hocam. Bunun hani ben videosunu çekemem. Neden dersen hani ben hobiciyim ama hani suntadır, MDF'dir, işte lake boyadır, lamine kaplamadır vesaire 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 birçok çeşit mevcut. Hani bunu bir zahmet hani Google'dan bakacaksın. Yani bu konuda çok yardımcı olamadığım için özür dilerim. El frezesiyle tezgah freze arasında ne fark vardır? Hemen basit cevap vereceğim arkadaşlar. Tezgah frezem yok ama şöyle düşünebilirsiniz. Tezgah testerem var, daire testerem var. Şimdi tezgah testerede testeremiz sabit, iş parçası hareketli. Daire testerede ne oluyor? İş parçası sabit oluyor, daire testere hareketli oluyor. Aynı mantık el frezesi ve tezgah freze için de geçerli. El frezesinde iş parçası sabittir. El frezesiyle iş yaparız. Tezgah frezede nedir? Freze bir tezgaha oturtturulmuştur. Ya da daha büyük bir makinedir. İşte dayama kolu falan vardır. Bunda makine sabittir arkadaşlar. Hareketli olan ise iş parçasıdır. İkisinin kendine göre avantajları var mı? Var. Tezgah freze daha iyi tabii ki. Yani daha oturaklı oluyor. Tezgahta bir parçayı kesmek ya da freze işlemine sokmak daha iyi oluyor. Şimdi bunun avantajı ne? Daha böyle hassas, yani 90 derecelere daha iyi uymuş ya da açılı şeylere daha iyi uymuş olursunuz. Bu bir. El frezesinin şeyini atıyorum, mesela bir raf yaptınız katlı. Onları birleşimden sonra işte kenarları kırma işlemi yapacaksın. Bu sonuçta o rafı, koca rafı şeye oturtturamazsın. Tezgah frezeye oturtturamayacağın için atıyorum raf sabit, el frezesi hareketli, yani iş parçası sabit, makine hareketli gibi bir basit bir cevap olacak ama bu şekilde yanıtlayabilirim. Atölyede gürültünün bir yerden bir yere gitmesini istemiyorsunuz. Ses yalıtım malzemesi olarak ne kullanabilirim diye sordu bir arkadaşımız. Konuyla ilgili bir uygulama yapmadığımı söyledim. Bunu da hemen anlatayım. Ben de daha öncesinde bir araştırma yapmıştım. Selçuk Ay kanalındaki Selçuk Usta'yla da birkaç konuşmamız olmuştu bu konuda. Bununla ilgili hani Google'dan birkaç bir şey aramıştık. Gösterebilirim tekrardan. Şimdi piramit şeklinde süngerler var. Bir de bunun yumurta kolisi şeklinde olan süngerler var. Ama bunlar daha çok akustik için. Bunları ses stüdyolarında görmüştüm daha önce de. Böyle sesi inanılmaz derecede toklaştırıyor diyebilirim. Şimdi üstüne basalım, ne derece görünecek oradan bilmiyorum da. Bondex denen bir sünger var arkadaşlar. Bu da kalınlık şeklinde değişiyor. Ama biraz tuzlu fiyatı. Gene de ses yalıtımı için hani çekilen videoları da izlemiştim YouTube'da. Yapılan tamamen kapalı bir küp ya da işte dikdörtgen prizması şeklinde bir küp şeklinde kapatıyor. Yani içine ses çıkartan bir cihaz koyuyor, kapatıyor kapısını. Hiçbir şekilde hani sesi duymuyorsunuz diyebilirim neredeyse. Bir atölyede tamam, tavanı kapladınız. Zemini bunda nasıl kaplayacaksınız? O konuda diyebileceğim bir şey yok. Yani dediğim gibi uygulamasını yapmadım ama hani görünen çok başarılı bir malzeme gibi duruyor. Bunun dışında bu konuyla alakalı söyleyebileceğim şey, şimdi ses yalıtımını bir şekilde yapabilirsin ama titreşim bence asıl mevzu. Yani zımpara yaptığın zaman o mesela zımpara sesi 3-4 kat yukarıya doğru titreşimden dolayı az da olsa gidebiliyor. Ya da mesela çekiçle sürekli bir şey dövüyorsun falan gibi. Bu tip sesleri yalıtımla çok engellemek mümkün değil diye düşünüyorum. Yanlış düşünüyor olabilirim, onu da söyleyeyim. Eğer hani daha iyi bilen birileri varsa yorum kısmına yazsın, daha sonrasında bu konuyu da değerlendirebiliriz. Nasıl önüne geçilebilir? Yani sonuçta hani senin 7-24 orada zımpara yapacak halin yok. Yani bir ürün yaptıysan senin orada zımpara işi yani yarım saat sürer, 1 saat sürer artık işin büyüklüğüne göre. Ama çok daha fazla süreceğini düşünmüyorum. Yani bunu makul bir saatte bu tip şeyleri yapılırsa komşulardan da şikayet geleceğini ben düşünmüyorum işin açıkçası. Bununla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Bu hafta atölye için önemli bir dönüm noktasından geçmiş olacağız. Bakalım, eğer haftaya burada kalırsam bir proje üretmek istiyorum. Yani bir proje videosuyla gelmek istiyorum. Çok fazla anlatım yaptık. İşten de biraz uzak kaldık. Biraz çalışmak istiyorum.
Evet, eğer burada kalamazsak da taşınma videosuyla yeni atölyemize gitme videosunu çekmiş olacağız. Bakalım hangi dönemece geldik. Haftaya görmüş olacağız dostlar. Evet, bu adamın kanalı büyüsün diyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı, paylaşmayı ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz ve bundan sonra çekilecek videolardan da haberdar olmak istiyorsanız bildirim zillerini açın dostlar. Evet, başka bir videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Bu taraftan bu videoya benzer videolar için playlist'e ulaşabilirsiniz. Bu taraftan ise size önereceğim videoyu izleyebilirsiniz. Üst kısımdan da abone olabilirsiniz.